Bakar mısınız? İnce yufkalar da gerçekten çok ince oldu. Hiçbir şekilde kalınlık yok. Şuraya bakın. Bakın tek tek. Hiçbir fark yok. Bakın su böreği yani. Bakın buruşukluğuna bakın. Aynı su böreği. Hiçbir farkı yok ama o kadar pratik bir yöntemle yaptım ki anlatamam size. Bakın süper yani. İçi peynir dolgulu. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik ve çok lezzetli, gerçekten yapımına hayran kalacağınız yepyeni bir yöntemle hem hamuru ile hem de lezzet itibariyle çok orijinal bir su böreği tarifi paylaşacağım arkadaşlar. O kadar pratik ki anlatamam size. Hemen tarife geçiyorum. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle böreğimizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Ben her zaman yaptığım su böreği hamurumun tarifini vereceğim size. Hamur yoğurma kabına 4 adet büyük boy yumurta, yarım çay bardağı su ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra el çırpıcı yardımıyla bütün malzemeleri karıştırıyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Ununu kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu hamur normal hamurlara kıyasla biraz daha sert bir hamur olması gerekiyor. Yani mantı hamuruna biraz yaklaşması gerekiyor kıvamı. Unumu kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Özellikle bu böreği mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet, hamuru masanın üzerine aldım. Biraz un serptikten sonra bu şekilde iyice elimizle yoğuruyoruz arkadaşlar. Bu aşama çok önemli. Hamurun iyice istenilen kıvamda olması için ve yufkaların rahatlıkla açılabilmesi için bu aşamayı mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdukça kendisini toparladı. Gayet güzel istenilen kıvama geldi. Dediğim gibi hamur sert kıvamda olacak bu şekilde. Şimdi bir hamur kartı yardımıyla önce 4'e bölüyorum ve her bir dilimi 2'ye bölerek yaklaşık bir 13-14 adet eşit parçaya bölüyoruz. Daha sonra her bir parçayı bezeler haline getiriyoruz bu şekilde. Bezeleri eşit miktarda olması için onun üstüne ekleyerek toplamda 10 beze çıktı. Evet, bu aşamada yapmış olduğum bezeleri büyük bir tabağa alıyorum ve üzerlerine streç film sererek bir 15 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, bezelerimi 15 dakika dinlendirdim. Şimdi İlk etapta bezemizi açmak için yoğun un serpiyoruz ve daha sonra hiçbir şekilde serpmeyeceğiz. Burası çok önemli. Hamurumuz haşlanma sırasında birbirine yapışmaması için özellikle ilk etapta sadece un serpiyoruz. Bundan sonra asla un serpmiyoruz. Şunu söylemeliyim ki bu böreğin tek zahmet veren kısmı bu kısım oluyor. Bundan sonraki kısım çocuk oyuncağı diyebilirim. O yüzden bu kısmı da sizin için biraz olsun kolaylaştırmak için bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu servis tabağı büyüklüğünde açtım ve ikiye katlıyorum ve kenara alıyorum. 3 bezeyi bu şekilde tekrarlıyoruz. Daha sonra yufkayı açarken ilk yaptığımız bezeden başlıyoruz. Bu süreçte bir önceki ilk yaptığımız yufka çok güzel dinlenecek ve açılması daha kolay olacaktır. Evet, ilk yaptığım yufkayı aldım şimdi. Oklava yardımıyla açmaya devam ediyorum. İncecik açacağım. Evet, gördüğünüz gibi ilk yufkamı kırışık formu vermek için tepsiden biraz daha büyük yufkayı açıyorum ve ilk yufkamı bu şekilde tepsimin tabanına seriyorum. Daha sonra eritmiş olduğum tereyağına yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve yufkanın her tarafına sürüyorum. Ben elimi kullandım burada. Benim için daha rahat oluyor. Dilerseniz siz fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Evet, diğer yufkalarımı da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Dediğim gibi tepsinin boyutundan biraz büyük olması gerekiyor ki bu kırışıklık formu verebilmemiz için.
İkinci yufkamı da serdim. Tekrar üzerini yağlıyorum. Tereyağını bol kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü haşlama yapmayacağımız için hamurların birbirine yapışmaması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi ilk etapta 4 yufkayı serdim. Şimdi hazırlamış olduğum iç malzemesi olarak beyaz peynir ve maydanozuyla her tarafına gezdiriyorum. Daha sonra diğer yufkalarımı aynı yöntemle açmaya devam edeceğim. Burayı çok fazla hızlandırmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa videom fazla uzayacak. Ama yufkaların her katını yağlamaya dikkat edelim lütfen. Özellikle bol yağ sürmenizi tavsiye ediyorum. Burası çok önemli. Bu noktaları mutlaka atlamayın. Evet, son yufkamı da açtıktan sonra tepsimin üzerine döşüyorum bu şekilde. Ve gösterdiğim gibi ve gördüğünüz gibi buruşukluk formu bu şekilde veriyorum. Daha sonra tereyağını üzerine sürüyorum. Tereyağını da aynı şekilde elim yardımıyla her tarafına sürüyorum. Böyle katların aralarına da sürüyorum. Evet, tereyağını sürdüm. Şimdi bıçağımla her taraf böreğimi dilimlere ayırıyorum. Evet, böreğimi dilimledikten sonra daha önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğimi fırından çıkardım. Bakın yağ fosur fosur kaynıyor ve bu aşamada çaydanlıkta kaynatmış olduğum kaynar suyla böreğimi ıslatıyorum. Daha sonra ıslattıktan sonra tepsimi tekrar sallıyorum ve suyun iyice dibe çekilmesini sağlıyorum. Böreğin her tarafına nüfuz etmesini sağlıyorum. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi suyum azaldı. Tekrardan suyu ilave ediyorum. Bu aşama çok önemli. Buradaki önemli püf noktası suyumuzun kaynar olması ve böreğimizin sıcak olması, çok sıcak olması. Yani suyu döktüğümüz anda fosur fosur kaynayacak. Daha sonra tekrar fırına gönderiyorum ve gördüğünüz gibi böreğim pişmeye başladı. Pişerken de çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi katlarında hiçbir şekilde yapışma falan da yok. Tek tek sayılıyor. Bu şekilde böreğimizi altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Pişme aşamasında böreğimiz suyunu çekecektir. Hiç korkmayalım lütfen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğim pişti. Altı da üstü de çok güzel kızardı. Hemen kesimini yapıyorum tekrar. Sıcak. Hemen şöyle tekrardan kesimini yapıyorum. Vallahi hiç spatula ile falan uğraşmayacağım. Direkt böyle bıçakla alıyorum. Şöyle. Of of. Bu böreği böyle tutturdum ya, bununla ilgili ne tariflerim gelecek anlatamam size. Ay, bakın bakın. Bakar mısınız? Üstünün çıtırlığı, içinin yumuşaklığı, peynirinin dolgunluğu. Of of of. Ben su böreğini böyle tel tel ayırarak yemeyi seviyorum. Şu şekilde. Siz de göreceksiniz şimdi asla yapışmadığını. Bismillahirrahmanirrahim. Of of. Bakar mısınız? Hiçbir şekilde yapışma falan yok. Of, çok güzel. Şöyle hemen tadına bakacağım. Of. Bismillahirrahmanirrahim. İnanmıyorum. Gerçekten su böreği. Hiçbir farkı yok. Kesinlikle. Asla boğazınızda kalmıyor. Böyle boğazınızdan akıp gidiyor. O kadar lezzetli oldu ki anlatamam size.
Şöyle bir dilim alıp göstermek istiyorum hemen tabağın üstünde. Bakın kalınlığını ben çok kalın istemedim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Dilerseniz biraz daha kalın yapabilirsiniz ama ben zaten yufkalarını da ince açtığım için böyle ince olması kaçınılmaz o yani. Bakar mısınız? İnce yufkalar da gerçekten çok ince oldu. Hiçbir şekilde kalınlık yok. Şuraya bakın. Bakın tek tek. Hiçbir fark yok. Bakın su böreği yani. Bakın buruşukluğuna bakın. Aynı su böreği. Hiçbir farkı yok ama o kadar pratik bir yöntemle yaptım ki anlatamam size. Bakın süper yani. İçi peynir dolgulu. Altı dışı çıtır çıtır. Çıtır çıtır. O kadar lezzetli oldu ki yani yani normal su böreğinden hiçbir farkı yok. Şuraya bakın. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.